Psikolojiyle ilgili bir video izliyorsun. Anlatılanlar sana çok tanıdık geliyor. İzlerken evet bu benim diyorsun ve biraz rahatlıyorsun onu izleyince. Ama sonra hayatına kaldığın yerden devam ediyorsun. Belki birkaç saat geçince ya da birkaç gün geçince bakıyorsun ki o rahatlamadan çok da bir eser yok. Hayatın aynen devam ediyor. Herhangi bir şey değişmemiş ve bunu izledim, bir etkisi olması gerekmez miydi diye düşünüyorsun. Bugün tam olarak bunu konuşmak istiyorum. Neden kendi farkındalığımıza dair bir şeyler izledikten sonra bir şeylerin değişmesi o kadar kolay olmaz ve zaman alır? Bir şeyi anlamak zihni rahatlatır. Çünkü ortada bir belirsizlik vardır, bir bilinmeyen vardır. Ve siz bir şeyleri daha iyi bilmeye başladığınız zaman, öğrendiğiniz zaman biraz böyle sanki dağınık duran şeyleri bir araya getirip bir çerçeve yaratmış olursunuz. Psikoloji içerikleri tam olarak bunu yapıyor. Yani sizin bu ne acaba dediğiniz, bir isim veremediğiniz ya da anlamını tam kavrayamadığınız şeylerin sizin için çok daha net olmasını sağlıyor. Ve bu netlikten kaynaklı bir rahatlamaya eriştiğiniz zaman bir süre orada kalmak istiyorsunuz. Bu harekete geçmenin ve devamında dönüşüme uğramanın önündeki ilk engel oluyor. O konforlu his biraz kalsın, elimizden hemen gitmesin istiyoruz. Peki neden kendimizi iyi hissettiren içeriklere bu kadar ilgiliyiz? Bunlar neden bu kadar popüler? Çünkü zor bir talepleri yok. Bir şeyi anlamaya çalışmamız, bir şeyi öğrenmek istememiz yaptığımız en zor şeylerden biri değil. Hatta ilk etaptaki erişeceğimiz rahatlığın iyi bir yolu, iyi bir götürücüsü. Bu sebeple de bu içeriklerle ilgilendiğimiz zaman zihnimiz bize şunu söylüyor. Burada benim dikkatimi çeken bir şey var, ilgilendiğim bir şey var. Tamam, buna zaman ayıralım. Ve o noktada dikkatimizi koruyabiliyoruz. Onları izlemeye devam ediyoruz. Öğrenmeye, anlamaya devam ediyoruz. Fakat devamında şu oluyor. Bazen o hani bilgiyi tüketiyor olduğumuz hale çok fazla takılıp kalıyoruz. Devamında düşünmeye başladığımızda çünkü çoğu zaman şunu fark ediyoruz. Artık o öğrendiğimiz şeyle herhangi bir şey yapmadan, herhangi bir şeyi değiştirmeden devam edebilmemiz mümkün değil. Ve o aşamaya gelmek ve hatta sonraki aşamaya devam etmek bizi her zaman böyle biraz duraksatan, biraz daha düşündüren, o kadar da kolay eyleme geçmemizi sağlamayan bir süreç olmuş oluyor. Bu içeriklerle ilgili daha çok görünmez bir tuzak diyebileceğimiz, üzerine o kadar da konuşmadığımız bir gerçeklik var. Bunlar bizim için farkında olmadan bir erteleme aracına dönüşebiliyorlar. Çünkü bir şeyi anlamaya çalışırken genelde o kadar yoruluyoruz ve buna o kadar zaman harcıyoruz ki anladığımız noktada ya da evet şimdi taşlar yerine oturuyor dediğimiz anda sanki her şeyi çözmüşüz gibi hissediyoruz. Ama aslında süreç tam olarak bundan sonra başlıyor ve bu kaçışı ya da o psikoloji içeriğini bir erteleme aracı olarak kullanmayı biz çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz. Yani bunu izledim, tamam bundan sonra bir şey yapmayacağım bizim için bilinçli bir karar olmuyor. Ya o an buna dair bir anlama kavuşmuş olmanın sevinciyle biz sadece böyle çok büyük bir şeyi aştığımızı düşünüyoruz. Ve sanki sonraki süreç ya böyle bizim ekstra bir çaba göstermeden gerçekleştirebileceğimiz bir şey gibi geliyor. Ya da sanki bir şeyler kendiliğinden değişecekmiş gibi geliyor ama aslında olay yine dönüp dolaşıp bizim farkındalık sonrası eylemselliğimize geliyor. Şu ana dek pek çok farklı duygumuzu konuştuk ve duygularımızı anlamamız, onları fark etmemiz, onlara isim vermemiz çok önemli dedik. Fakat burada bizim biraz da odağımızı vermemiz gereken şey bu duygu nedir? Bu duygu neden var ya da neden yaşadım sorusuyla birlikte ben bu duyguyla ne yapıyorum sorusuna da cevap vermemiz gerektiği. Çünkü bu duygular bizim
hayata bakışımızı, devamında ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiğimizi, ne noktada kendimizi ön plana çıkarıp ne noktada kendimizi geri plana aldığımızı belirleyen şeyler. Bu yüzden de duygunun varlığı kadar duygunun bizde o yarattığı etkiyi fark etmek ve o duyguyla koymamız gereken bir sınırı mesela koyabiliyor muyuz? Buna bakmak. Ya da ilişkilerin içinde kalış biçimimiz nasıl şekilleniyor bu duyguları deneyimledikten sonra? Bunlara bakmak bizim biraz daha böyle o bir adım öteye geçiyoruz dediğimiz şeyi yaşamamızı sağlayacaktır. Neden anlamak tek başına yeterli değildir dersek, anlamak geçmişe yönelik bir şeydir. Yani var olmuş olan bir şeyi biraz daha netleştirmektir. Fakat yaşamak dediğimiz şey ileriye dönük bir harekettir. Belirli bir dönüşümü, belirli bir değişimi devamında getirmiş olur. Bizler bir şeyi sadece anladığımız zaman o durumun içinde kalmaya devam edebiliriz. Yani bunu anlayamıyordum şu ana dek, anladım ve hala o döngünün içindeyim. Hala bir şeyler değişmedi. Fakat biraz daha ileriye dönük, yaşamaya dair, belki biraz cesaretin dahil olduğu bir adım attığımız noktada artık o anlamanın ötesine geçip anladığımızla ne yaptığımızı görmeye, keşfetmeye başlarız. Bu konuyla çok ilişkili olduğunu düşündüğüm bir kavram var. O yüzden biraz ondan bahsetmek istiyorum. İyileşmek dediğimiz şeyi biz çoğu zaman sanki bir şeyleri daha az hissetmek olarak algılarız ama aslında iyileşmek dediğimiz şey o yaşadığımız duruma dair anlamamız, görmemiz gereken şeyi görüp devamında neyi değiştirebileceğimizi, neyi daha farklı yapabileceğimizi keşfetmektir ve buna bağlı olarak da eylemlerimizi yeniden şekillendirmektir. Mesela şöyle düşünün, çok çaresiz, gerçekten sıkışmış hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Ve o yaşadığınız şeye dair bu durumlar işte bana kendimi kötü hissettiriyor, bundan dolayı kendimi çaresiz görüyorum dediğiniz şeyleri anladığınızda aslında sizin neyin daha az çaresiz göstereceğini ya da o sıkışmışlıktan kurtarabileceğini de keşfetmiş oluyorsunuz. Ve o sıkışmışlık halinden çıkıp sizi daha ferahlatacak olan şey neyse ona yöneldiğiniz zaman beraberinde kendinize dair bir değişimi, dönüşümü getirmiş oluyorsunuz ve tam o aşamada aslında iyileşmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden de yani ister duygularımız olsun yaşadığımız şeyler, ister düşüncelerimiz olsun, o şeyin bizi olduğu gibi kontrol etmesindense bizim onları kontrol edebilmemiz, buna yönelik değiştirme cesareti göstermemiz gereken şeyi görüp ve o değişimi yaşamaya başlamamız hem hayatımıza dair daha çok kontrol edebilme ihtiyacını güçlendirmiş olacak. Hem de gerçekten iyileşmeye ihtiyaç duyduğumuz zaman iyileşebilmemizi sağlayacaktır. Yani duygularımızı anladığımız kadar onlarla nasıl yaşadığımız aslında bizim hayatımızı şekillendiren ve yönlendiren şey olmuş olacak. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.